Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şöyle güzel bir patlıcan tavası yapacağız. Bunun için malzemelerim 1 kilo patlıcanım var. Yarım kilodan biraz daha az kuşbaşı koyu etim var. Domates, soğan, yeşil biber, sarımsak, yağ, salça ve baharatlarımız var. Şimdi yapımına geçiyorum. Şimdi 1 adet kuru soğanımız var. Önce onu doğruyorum tencerenin en altına. Şimdi doğradığımız soğanın üzerine etimi ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı biber ve 1 yemek kaşığı da domates salçam var. Onu da ilave ettim. Bir çay bardağı, küçük klasik bir çay bardağıyla da sıvı yağ ilave ettim. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Salçaların iyice ezilmesini istiyorum. Şimdi patlıcanlarımızı şu şekilde doğruyorum. 2'ye böldüm. Domateslerimizi de doğruyoruz. İri iri doğruyoruz. Öyle çok küçük küçük doğramaya gerek yok. Yeşil biberlerimizin içlerini temizledim. Çekirdekli kısımlarını aldım. Şöyle 2 tane tatlı biberim var. Şöyle 4 tane de acı süs biberim var. Onları da doğruyorum. Şöyle şu kadar da sarımsaklarım var. Onları da İri iri doğruyorum. Şöyle 3 çay kaşığı tuzumu ilave ettim. Karabiberimi de ilave ettim. Tenceremizi ocağa koydum. Altını da yaktım arkadaşlar. Pişmeye bırakıyorum. Şimdi ara ara kontrol edeceğim. Pişerken sizlere de göstereceğim. Yemeğimiz kaynadı. Çok güzel pişmeye devam ediyor ve ben altını oldukça kıstım. Kısık ateşte. Çünkü hiç su koymadık. Patlıcanın, domatesin suyuyla pişecek. Çok böyle harlı ateş olduğu zaman arkadaşlar suyu çekilir ve yemeğimiz de pişmez. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Yemeğimizi hafif hafif üzerinden karıştırıyoruz. Şöyle hafif baharatları da dağılsın. Çok güzel mis gibi koktu arkadaşlar. Bir kokusunu alsanız. Şöyle kenarından daha fazla karıştırılmaz bu yemek. Bu şekilde pişmeye devam ediyor. Ama çok güzel bir kokusu var. Yemeğimiz pişti. Şimdi altını kapatacağım ve ilk sıcaklığının çıkmasını istiyorum. Daha sonra servis yapacağım.
Tava yemeğimiz pişti. Gayet güzel oldu. Ben yanına bir ufak da bazlama yaptım. Mayalı hamurum vardı. Şöyle bir tadına bakacağım. Sizler için. İnanılmaz lezzetli olmuş. Biraz kullandığınız et de hafif yağlı olursa çok daha lezzetli olur. Zaten bazlama ekmeğiyle de muhteşem bir ikili. Sizler de yapın, sizler de bu lezzeti tadın istiyorum arkadaşlar. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.